Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Ancak kurdaki yükselişin devam etmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaya 3. kez doğrudan döviz satarak müdahale etti. Cuma günü yapılan müdahalenin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu ifade edilirken, böylelikle Merkez Bankası toplamda sadece doğrudan müdahale ile 1,5 milyar dolar civarında döviz satışı yapmış bulunuyor. Ancak diğer yöntemlerle satışları düşündüğümüzde bu miktarın 3 milyar dolar civarında olduğunu da söylemek isterim. Ancak döviz müdahalesinin işe yaramadığını ve işe yaramayacağını da sizlere daha önceden de vurgulamıştım. Dolarizasyonun %62'ye ulaştığı bir ortamda Fed'in faiz artırımını öne çekebileceği bir dönemde bu müdahaleler sadece döviz talebini artırmayı sağlayacağını ve kurun daha sert yükselişlere sebep olacağını düşünüyorum. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu B pozitif ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu da BB negatif olarak teyit ederken, kuruluşun Türkiye'nin kredi notunun görünümünü ise durağından negatife çevirdi. Yaptığı açıklamada kurdaki oynaklık, yüksek enflasyon ve karışık siyasi sinyaller nedeniyle Türkiye'nin dışa borçlu ekonomisinin gelecek 12 ayda karşı karşıya kalacağı risklerin artacağı beklentisiyle görünümünün düştüğü ifade edilirken, Türkiye'nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018 yılından bu yana daha güçlü durumda olduğuna, hane halkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin görünümünün korunduğunu belirtti. Haftaya kura yeni tarihi zirvelerle başlarken Borsa İstanbul 100 endeksi de Cuma günü yükselişini sürdürüyor. Bugün yurt içerisinde cari açık verileri açıklanacak. Yeni ekonomik model, yani rekabetçi kur modeliyle büyüme stratejisinde cari açığın azaltılması ön plandayken, yükselen döviz kurları cari dengenin fazla vermesine neden olacağını düşünüyorum. Aylık bazda bu ayda cari dengenin fazla vermesini beklerken, cari dengenin Ekim ayında 2,4 milyar dolar fazla vermesi beklenirken, sanayi üretiminin de yıllık bazda %8,3 geleceği tahmin ediliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi kritik seviyesi olan bugün 2000 seviyesinde olacağını düşünüyorum. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini ve yeni rekorların süreceğini, 2000 seviyesinin kırılması halinde ise düşüşlerin gerçekleşebileceğini, bu hafta da yeni rekor seviyeleri görebileceğimizi sizlere vurgulamak isterim. Arkadaşlar, dolar ve euro ile ilgili detaylı teknik analizlerimi videonun son kısmında bulabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verileri beklentiler dahilinde gelse de yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,8 gerilerken, yıllık tüfe ise beklentiler dahilinde %6,8 seviyesine yükselmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi Nisan 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmışken, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda
çekirdek tüfe beklentilere paralel bir şekilde %0,5 olarak açıklanırken yıllık bazda çekirdek tüfe ise benzer bir şekilde beklentiler dahilinde %4,9 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek tüfe Temmuz 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ülkede 39 yılın zirvesini gören Kasım ayı enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskılarını yansıttığını belirterek gelecek aylarda fiyatlardaki düşüş beklediğini de ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yükselmesi kaçınılmaz olarak Fed'in bu ay tapering'i artıracağını ve faiz artırımı noktasında daha aceleci olacağını bizlere gösterirken doların küresel bazda sert yükselişte hazırlanıyor olması, daha önce de söylediğim gibi Fed'in Eylül ayında tapering yapmamaya büyük bir hata yapmış olduğunu ve enflasyonu kalıcı hale getirdiğini gördük. Artık gaza basmak zorunda. Bu da hem Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin hem de dolar endeksinin sert yükseleceğini anlatıyor bize. Bu paralelde bu hafta ons altında sert satışların yaşanabileceğini, dolar endeksinde gelen veriye rağmen sakin yapısını koruyan Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,4880 seviyesinden işlem görmesi şu anda tahvil faizlerinde sakin seyrettiğini bizlere gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise yükseliş eğilimini sürdürmesiyle birlikte bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakin. Euro bölgesinde ise Cuma günü Euro bölgesinde Almanya'dan gelen tüfe verisi beklentiler dahilinde aylık bazda %0,2 olarak azalırken yıllık bazda da benzer şekilde beklentilere paralel %5,2'ye ulaştı. Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumunda olan ve Almanya'da da enflasyondaki yükselişin sürdüğünü, Financial Times'ın haberine göre Yunanistan Avrupa Merkez Bankası'ndan pandemi acil alım programının sona erdikten sonra da tahvillerini satın almaya devam etmesini istemeye hazırlanıyor. Euro dolar paritesinde düşüşlerin bu hafta devamını beklerken Euro Türk lirasında da yeni haftada tarihi zirvelerin gelme olasılığı çok yüksek. Avrupa borsaları Cuma gününü satıcılı seyirde kapatırken Euro bölgesinde de veri akışının sakin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 3. kez kura müdahale etmesine rağmen 13,85 Türk lirası üzerinde haftalık kapanışın gerçekleştirdiğini gördük. Haftalık kapanışta 13,95 seviyesinde kadar yükseliş göstermesi sonrası müdahale ettikten sonra da yatay fiyatlamaların yaşandığını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne veri akışı sakin, yurt içerisinde ise cari dengede ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edebilebilir beklentisi, yukarı baskısının oluşmasına neden olacağını düşünürken, yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 14,25 ve 14,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 14 Türk lirası ve 13,80 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda Türk lirasında zayıf seyrin devam etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kura müdahale etmesi sonrasında sakinleşmesi kısa sürdü
ve 15,75 Türk Lirası seviyesini de test etti. Bugün Avrupa'da veri akışı sakin ve kurdaki hareketlerin yatay kalmaya devam edeceğini düşünürken yurt içerisinde cari denge ve sanayi üretimi verilerinde açıklanması beklenirken Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Para Piyasası Kurulu toplantısı fiyatlamalar açısından çok önemli. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 16 Türk Lirası ve 16,38 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 15,65 ve 15,50 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take